Selam canlarım, nasılsınız? Yeni bir videoyla ve gerçekten beklediğiniz bir videoyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Çok bomba. Hep benim ilişki koçluklarımda, yaşam koçluklarımda, çift terapistliğinde hep sorulan soru. Umut, bu adamın, bu kadının narsist olduğunu ben nasıl anlayacağım? İşte bu video o video. Ve bir de video geçmeden önce gecenin 3'ü Umutcuğunuz size bu videoyu çıkarmak için yani şey yapıyor ekiple birlikte. Sizden tek ricam bu videoyu beğeniyorsunuz, hype'lıyorsunuz, yorumlarınızdan eksik etmiyorsunuz. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız benim beslenmem gerekiyor. Sizi besleyebilmem için sizin de beni beslemeniz gerekiyor diyorum ve ilk soruyla başlıyoruz. Bu sorular ilişki koçluğu, ilişki danışmanlığında size sorulan en çok 10 soru. Bunları not olarak göndermiştiniz, temize çekildi ve soruları sizlere sırayla soracağım. Birinci sorumuz. Bir insanın narsist olduğunu ilişkide nasıl anlarsınız? Bu benim danışmanlıklarımda, ilişki koçluklarımda, çift terapisinde en bomba sorulardan bir tanesi ve en yıldığınız. Hemen çok basit. Kafanızı hiç karıştırmaya gerek yok aslında. İlişkinin başında yani cicim aylarından bahsediyoruz. O love bombing, ilgi bombardımanı, ghostlama falan filan diyoruz ya, artık herkes, bütün Türkiye bunu öğrendi. O ilişkinin dinamiğinde şey yapıyorlar. Ya bu benim ruh eşim olabilir mi ya? Ay, gözümün içine bakıyor. Her şeyi anlıyor. Ağzımı açmam bile gerek yok diyorsunuz ya. Bundan korkun. Bundan direkt kaçmayın da hani kaçıngan enerjilerde olun. Hani Umut bunlar kaçıngan diyorsunuz ya. Siz de dikkat dikkat, alarm 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 enerjisi. Buna çok dikkat edin. Çünkü o sizden besleniyor. Çünkü neden geliyor size o love bombing'i neden yapıyor? Hayat dolu bir erkeksiniz. Hayat dolu bir kadın olduğunuz için. Çünkü hayatınızda sizin enerjinizde hemen hiç kimse olmadığı zaman ne yapıyorsun? Alfa enerjisi. Bolluk bereket, arkadaşlarınızla uyum içerisinde gayet değer gören, işte böyle bir adamı, böyle bir kadını istiyor. Yani aslında idealize ediyor sizi. Bak ben senin istediğin gibi adamım. Bak ben senin istediğin gibi kadınım ya enerjisinde. Ağzından giriyor, burnundan çıkıyor. Buna bir kere dikkat edelim. Sonrasında şöyle söyleyeyim. Size sınırlar çizmek. Yani ben kıskanıyorum. Bunu giyemez. Bunu edemez. Direkt burada şey yapacaksın. Sen beni cami avlusunda bulmadın. Okey. İlişki yaşayabiliriz. Evet, ilişki yaşadığım bir şeye saygı göstermek için tabii ki bunu yapabilirim. Ama ben senin malın değilim. Kusura bakma. Bir yere kadar. O da sana saygı duyduğum için yapmanız gerekiyor. Yani hani siz şey zannediyorsunuz. Ya beni kıskanıyor ya. Ay, çok güzel bir şey. Bana kıymet veriyor. Sevmek böyle bir şey değil canlarım. Sevmek böyle bir şey değil yani. Bunu siz zaten bu yanılgıya düşüyorsunuz. Sevmek şefkatli davranmaktır. Sevmek saygı göstermektir. Sevmek sınır çizmek. Evet, bir yere kadar ilişki yaşadığınız zaman yapılması gereken ve yapılmaması gereken şeyler var da bu köle olmak anlamına gelmiyor. Ondan sonrasında sizi arkadaş çevrenizden soğutur. Ya sana yakışıyor mu ya? Hani hayatım sen çok hanımefendi, çok beyefendi bir adamsın. Hani bunlar ne bileyim ya, tuhaf yani hayatım. Senin kafanı yavaş yavaş, bu zaten şeyde olur. İlişkinin 3. ayında, 4. ayında başlar. Bu direkt alarm. Dım dım enerjisi. Sakın bunu yemeyin. Ondan sonra ailenizde ya o senin ailen ya bilmem ne şey ya. Ya hiç seni anlamıyorlar hayatım. Bildiğin aslında bunu yapmasının sebebi ne biliyor musun? İstediklerini size daha böyle performanslı bir şekilde yapabilmesi için sizi yalnızlaştırır. Bunu yapmayın. Yani hayatınıza bir kişi girdiği takdirde lütfen onu merkezinize koymayın. Zaten bir kişiyi merkezine koyarsan seni mahveder. Yani bu narsist olmayabilir bu arada. Bakın, narsistlerden bahsediyoruz ama narsist olmayan bir kişiyi bile siz böyle yaparsanız narsistik eğilimlerini size yapar. Bak, narsist olmasına gerek yok. Yani yine değer vermez size. Onun sonrasında çok kontrolcüdür. Her şeyinizi kontrol eder. Neredesin? Ne yapıyorsun? Hatta arabanıza dinleme cihazı koyabilir. Evinize kamera koyabilir. Sakın bunlara şaşırmayın. Hani hayatım senin güvenliğin için bunları yapıyorum. Sakın yanlış anlamıyorsun değil mi? Bir de bunu şey yapar. Seni düşünüyorum bak. Sana zarar gelmesini istemiyorum der. Örnek veriyorum, çok bonkördür. Maddi anlamda ilk zamanlar o cicim aileleri ay ne kadar her şeyini benimle paylaşıyor dersiniz. Ama örnek veriyorum, hesaptan nakit para çektin. Çok cüzi miktardır bu. Ya hayatım bir şey söyleyeceğim sana. Hani bir şey çekmişsin de bir nakit avans çekmişsin. Garipsersin sen. Nasıl ya? Bildiğin bir servet harcadım. Ya da hatırı sayılır bir para harcadım. Buna bir şey söylemedi. Alışveriş yaptın. Ya da alışveriş yaptı sana. Buna bir şey söylemedi de niye buna takılıyor? Çünkü narsist karakterler sizin güçlenmenizi istemezler. Bu iki tür olabilir. Mesela nakit para çekti. Bu ne yapıyor? Küpünü doldurmaya mı çalışıyor? Yoksa başka erkeğe, başka kadına mı yediriyor? Bunları düşünür. Kişi kendinden bilir. Yani size hiçbir zaman
güçlü olmanızı istemez. En önemlisi empati. Yani duygusal zekanın çalışmamasıyla alakalı bir etken bu. Yani mesela örnek veriyorum. Daha basitleştireyim. Atıyorum, çok basit olsun. Bir bahçede gül ağaçları var. Ay nasıl güzeller ya. Ay çok güzel kokuyorlar. Size böyle şey bakar. Anlamamış bir şekilde. Donuk. Hani siz onu kokladığınız zaman onu hissediyorsunuz ya. Çok basittir aslında o duygu. Çok normal. Sevgiyle beslenen ya da hayat enerjisi dolu insanlarda olan bir özellik. Basit bir özellik. Size donuk donuk bakar. Anlamamış gibi. Ya da bana sevmeyi anlatır mısın dersin. Tanımını yapamaz. Şöyle yanlış şey yapmayayım burada. Şimdi her sevmeyi bilmeyen kişi narsist olacak diye bir kavram da yok bu arada. Bunu şey yapalım. Kendisini sevmeyen çok kişi var. Çünkü kendisini sevmeyi başkasını seversem o da benim ona gösterdiğim gibi sevecek yanılgısına bizler, benim canlarım düşüyorsunuz ya. Rahat olun. Sizlerde öyle bir şey yok. Ama bunlara lütfen dikkat edin. Empati yapamaz. Yani şöyle söyleyeyim. Çoğunda hayvan sevgisi de olmaz bu arada. Mesela hayır kelimesini duymaktan nefret eder. Böyle şey yapar. Öfkelenir. Ne yapacağını bilemez. Baktığın zaman bir hayır yani. Tahammülü yoktur. Dikkat edin. Şu anda aklıma ilk gelenler. Mesela şey yapar. Bak, en çok yapılan şey. Senin tedavi ihtiyacın var. Sen psikoloğa git. Psikiyatriste git derler. Aslında gitmesi gereken kendisidir. Sizi şey yapar. Şimdi bir psikiyatriste, psikoloğa gitmek zaten bana göre sağlıklı insanların yaptığı şeydir. Şey yapar. Siz zannedersiniz ki ya bende gerçekten sorun mu var ya? Bu beni iyiliği mi düşünüyor? Ben onu hak etmiyor muyum acaba? Örnek veriyorum. Telefonda bir mesaj yakalamışsınızdır. Bu mesajda şöyledir. Aşkım, ne yapıyorsun? Sizinki der. Yani hani narsistleri anlatıyoruz ya. Sen bunu gördün. Direkt öfkelendin. Aldatıldığını şey yapıyorsun. Yani yakaladın. Bu ne? Bu ne? Ne? Bu mesaj diyorum. Ha, bu mesajı mı diyorsun ya? Ay ben de bir şey var zannettim. Ne olacak canım? O kadın herkese aşkım yazıyor. Bana da aşkım yazmış. Sen benden mi şüpheleniyorsun? Kocandan, partnerinden mi şüpheleniyorsun? Size burada sanki ay ben yanlış yaptım ya. Bu kadın hep herkese aşkım yazıyormuş. Sonrasında o aşkım yazdı. O da ya da karşı tarafa cevap verdim. Diğer taraf sizi arar. Ya ablacığım sen yanlış anladın ya. Hani ben herkese aşkım diyorum da. Bir de manipüle değil de. Bir de diğer taraftan da diliyorsun. Üçüncü kişiden yani. Aldatılan kişiden. Ondan sonra ay ben görüyor musun partnerimin günahını almışım. Haklısın, aldatılıyorsun. Bir de sonrasında özür diliyorsun. Bu neden oluyor? Herkes sen kendin gibi zannetmenden kaynaklı değil mi? İnsanların kötü olduğunu kabullenmek belki seni korkutuyor. Yani böyle anlayabilirsiniz canlarım. O zaman ikinci soruya geçelim. Seve seve. Narsist bir insan partnerine gerçekten aşık olabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Onlar aşk enerjisi bizler gibi değil yani. Şimdi biz sevmeyi biliyoruz. Narsistler sevmeyi bilmiyorlar yani. Hani onların gözünde sevmek şöyle söyleyeyim. İlk zamanlar o lavabamik ilgi bombardımında sizler kendinizden taviz vermiyorsunuz ya. Hani kendi kıymetinizi biliyorsunuz. O işte kendinden taviz vermeyen, sınırlarını çizebilen, hayır kelimesini söyleyebilen kişiye hayranlık besliyorlar. Onların hayranlık beslemesi de aşklar enerjisi. Yani bu kadar basit bir enerji. Yani aslında bu bir aşk değil, bir hayranlık. Hayranlık. O zaman üçüncü soruyu soruyorum. Narsist insanlar ilişkilerinin başında neden bu kadar mükemmel davranırlar? Çünkü demin de söylediğim gibi karşı tarafı bir şey olarak, bir av olarak görüyorlar ve sonrasında idealize etmesi gerekiyor. Bak ben doğru erkeğim. Bak ben doğru kadınım ha. Bak benim için aldatma çok şey. Ben çok sadık bir erkeğim. Ben çok sadık bir kadınım ha. Hani benim kıymetimi bil. Enerjisine davranırlar. Yani kişiye aslında yapmak istedikleri kişiyi ilk önce kendilerine bağlamak, kendilerine bağladıktan sonra da karşı taraf sanki her an gidecekmiş korkusunu sürekli partnerine yaşatmak. Aslında canlarımın yaptığı yanlışlarda en büyük yanlışlardan bir tanesi de siz mesela geçmiş partnerlerinize yeni gelen kişiye, hadi narsist diyelim, yeni kişiye açıklıyorsunuz. Beni böyle üzdü. Ben ona neler yaptım? Ben ona mutlu olsun diye hep çabaladım. Doldurdum. Bilgileri verdim. Ha tamam diyor. Ben ona böyle davranayım. Burada zaten yaraları var. Ben onun yaralarını sarıyormuş gibi yapayım. Bulutun üstüne çıkartayım. Öbürü bunları yapmış. Öbürünün yapmadıklarını yaparsam bu kişiyi kendime bağımlı yaparım. Açığı verdin zaten. Kişinin işini kolaylaştırdın. Sonrasında diyorsun ki Umut'cuğum ben bunları neden yaşadım? Diğerinden daha güzel davran. İşte bundan kaynaklı. O zaman dördüncü soruya geçiyorum. Narsist bir partner karşısındaki insanın özgüvenini nasıl etkiler? Özgüveni nasıl etkiler? Öncesinde pop-off'lar. Sen benim karımsın. Sen benim soyadımı taşıyorsun. Sen benim soyadımı taşıyacaksın. Sen benim karım olacaksın. Sen benim nişanlımsın. Senin için ölürüm. Sen benim kefenimsin. Enerjilerinde karşı tarafı kendine bağımlı yapacak cümleler, kelimeler kullanır. Ve onun sonrasında da bunların tam tersini yapmaya başlar. Hani diyoruz ya Love Bombing'de
uçurdu bulutların üstüne çıkardı. Size bir şey söyleyeyim mi? O ilgi alaka, mesajlar, aramalar. Hayatım eve girdin mi? Tamam. İçim rahat. Hayatım yemeğini yedin mi? Tamam. Hayatım seni merak ettim yani. Uyandın mı? İşten eve geldin mi? İstenilen erkek, istenilen kadın enerjisi. Ya şimdi siz kendinizi o yana alın. Ondan sonrasında mesela günde 10 kez arıyor. Bu siz alıştık. Seni çok seviyorum demelere başladınız ya. Ya seni çok benimsedim ben artık ya. Hani biz evlensek nasıl olur? Şimdi bunları size verdi. Siz de bunlara inandınız. Sonrasında şöyle olur. O 10 arama 7'ye düşer. Problem yok zaten. Ya olabilir ya, işi vardır dersiniz. O 7 arama sonrasında 5 aramaya düşer. Ya bir tuhaflık olduğunu hissedersiniz yani. Şu bana çok güzel günler geçirdi. Diğerini bana unutturdu biliyor musun? O yüzden de hiç gerek yok yani. İşi vardır ya. Ay böyle saplantılı olma. Öf. Niye böyle yapıyorsun dersin. Ondan sonra 2'ye düştü. Korkarsın, bir korku başlar. Ben ne yaptım? Hani ben bir şey mi, ya bilmeden bir şey mi yaptım? Onu kıracak, onu üzecek. Bunu sana hissetmeni sağlar. Sonrasında bir gün aramaz. Panik olursun. Aslında burada sakin olman gerekir. Çünkü manipüle ediliyorsun. Şimdi geçmişte ben ne dedim sana? Diğer videomda da, çoğu videomda da anlattım. Öbüründen ders almadığın takdirde diğeri daha güzel başlayacak. Ama onun akıllanmadığın ve alacaklarını almadığın ve yenisini de uygulamadığın takdirde de daha gaddarlık seviyesi artan ilişkilerle, narsistlerle sınanacaksın. O zaman 5. soruya geçiyorum. Narsist biri tartışma sırasında neden sürekli karşısındaki kişiyi suçlu hissettirir? Şöyle söyleyeyim. Aslında narsist kendinin eksik olduğunu bilir. Kendi yaptığı hataları aynanın karşısına geçip de ben bunu yaptım diyemez. Çünkü özgüvenli özlerde bir özbenlik yok narsiste. Kendini sevmediği için, yani düşünebiliyor musunuz? Bir kişilik bozukluğu olan bir kişi var. Aynanın karşısına geçiyor. Ben çok iyiyim ya falan. Ay ben çok güzelim falan. Enerjini kendini kandırır. Şimdi böyle bir yapının ben çok yalancı bir adamım, ben çok yalancı bir kadınım diyemez. Çünkü bir cam var orada. Kırılgan bir cam. Hayal dünyasında yaşayan bir kişi var. Ne yapacak? Ben şeytanım. Ben narsistim. Ben empati yapamıyorum. Duygusal zekam çalışmıyor. Ben doyumsuzum. Ben materyalistim diyemez. Ve kendi yaptıklarını sana söyler. Zaten bir narsist değersiz bir partnerle ilişki kurmaz. İdealize ettiği kişi zaten mesela şöyle der. İlişki koçluğunda, yaşam koçluğunda, çift terapisinde yaşadığım olay, örnek veriyorum, beyaz yakalı diyelim. Örnek veriyorum. Şimdi kadın onun üstü ya da diğer versiyonda adam onun üstü. Onu istiyor. Onu istedi. Ne oluyor? Sen şöylesin. Sen böylesin. Sen şu eksikliğin var. Karşı tarafta eksik olduğu için değil. Ben onu eksik hissettirim ki, manipüle edeyim ki benden başkasını görmesin. Bana bağımlı olsun ki işim zorlaşmasın. Amacı bu. O zaman 6. soruya geçiyoruz. Bir narsistle ilişki yaşayan kişi neden zamanla acaba sorun bende mi diye düşünmeye başlar? Evet, güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim. Bende mi sorun ne? Yani sizi kuşkuda bırakır. Suçluluk enerjisinde bırakmasının sebebi, ilişkinin başında narsist, siz zaten her şeyi böyle detayın detayına kadar anlatırsınız. Çünkü zaten doğru ilişki türünün her şey şeffaf olsun. Her şeyi bilsin ki ben olduğum gibi olayım ki o da bana olduğu gibi gelsin dersiniz. Yani direkt her şeyinizi açıklarsınız. Eski partneri, arkadaşlarınızı, anılarınızı, ailenizi, onu bunu, her şeyi, eski sevgilide yaşadığını her şeyi anlatırsın ve sonrasında onu besledin. Aslında zaten seni çok iyi tanıyor artık. Kısa sürede gizemli değilsiniz siz. Bir tanışmanın bile bir gizemi olur. Yavaş yavaş olur. Sakin sakin olur. Sabırlı sabırlı olur. Seni tanıdı ve daha sonrasında da değersizleştirmeye başladı. Mesela yapmadığınız şeyleri sanki yaptı diye. Örnek veriyorum. Siz çok değer veren bir partnersiniz. Çok sevginizi belli ediyorsunuz derken sen beni sevmedin zaten. Sen beni sevmiyorsun. Ya da sen beni sevmiyorsun. Sen benim paramı seviyorsun. Baktığınız zaman siz ona daha çok harcamışsınızdır. Yani sizin yaptıklarınızı sanki o yapmış gibi anlatır. Yani ilişkinin içerisinde sevmeyi bilmeyen bir kişi sanki sevdiğini söyler. Siz ona göstermişsinizdir. Maddi anlamda siz destek sağlamışsınızdır. Belki işe bile girmesinin sebebi sizsinizdir. Ama günün sonunda sizi bir de yalnızlaştırır. Çok ona inanırsınız. Doğru erkek, doğru kadın enerjisi, doğru ruh eşi zannedersiniz. Ve günün sonunda sizin çevrenize şey der. Benim paramı yedi. Beni kullandı. Beni zaten 4 sene içerisinde hep kullanmış bu ya. Beni sevmemiş. Beni kullandı etti. Ben şu anda anlıyorum beni kullandığını der. Siz böyle şey kalırsınız. Nasıl ya? Bunları bana nasıl söyledi? Şoklara girersiniz. Girmeyin. Narsistler böyle yapar. O zaman 7. soruyu soruyorum.
Gelsin. Narsist insanlar neden partnerlerinden ayrıldıktan sonra tekrar geri döner? Gerçekten özledikleri için mi? Bu benim ilişki koçluklarında, çift terapisinde bu biraz şey de, ilişki koçluğunda şöyle bir şey var. Siz hani engellendiniz. Onun sonrasında Umut beni engelledi diyorsunuz ya. Umut yeni sevgili yapmış. Umut iş yerinden benim hissettiğim kişi. Daha bana dönmez. Ben ne bektiler gördüm. Ben ne mahkemelikler gördüm, ne nişan atmaları gördüm. Hepsi döndü. Her şey düşündüğünüz gibi değil. Hiç değil. Engellendiniz. Şunu düşünmeniz lazım. Engellendin. Üçüncü kişi tarafından engellendin. Şimdi narsist sevmeyi bilmediği için ondan da sıkılacak. Senden niye sıkıldı? Kepçeyle verdin. Yani alma verme dengesi bu. Kaşık vereceğine kepçeyle verdin. Anne şefkatini verdin. Yeri geldi babası oldun. Yeri geldi onu çocuğumuş gibi sevdin. Çocuğumuş gibi başını okşadın. Şimdi narsist sevmeyi bilmediği için çocukluğunda da senin verdiğin duyguları tatmadığı için ilk zamanlar ona çok iyi gelir. Bilmediği tat, bilmediği duyu keşfetmeyi sever. Ama onun sonrasında da bunu garipser. Bunlar benim sahip olduğum özellikler değil. Bu çok cepte ya. Hiç heyecan yok. Hiç kaostan beslenmiyor bu. Ben evlenmek istiyor. Benden çocuk yapmak istiyor bu. O yüzden tamam anladım. Bak hayal etti, inandı ve şu an hayata geçirdi. Bunun beyni böyle çalışıyor. Siz de bunlar için üzülüyorsunuz. Hani ben diyorum ya, bunlar için üzülmeyin, bir damla gözyaşınıza değmez. Bunları ben çok iyi tanıyorum. Üzülüyor muyum bunlar için? Üzülüyorum denmez. Değiştirmeye çalışmayın diyorum ya. Ya bu tarz kişiye değiştiremezsiniz. Ama siz kendinizi değiştirirseniz o zaman neler olur göreceksiniz. Özledikleri ve sevdikleri için değil, Hayır. tamamen seni tekrardan sömürebilmek, emebilmek, enerjini tüketebilmek için geliyorlar. Şöyle ki engelledi. Engeli sonrasında açar. Bakalım kurban olsun. Yine ya o kadar şey yaptım yani. Acaba bana yazacak mı? Ego savaşım. Hepsinin böyle şeyinde şu yan şeyi görebilirsin. Dur bakayım şunun engelini açayım da bana yazacak mı? Bu enerji hepsinde var. Hani yılların birikimi olduğu için bende de böyle neler gördüm ben. Neler gördüm. O danışmanlıklar neler. Yani şoklara girersiniz. Ondan sonrasında engeli açar. Engeli açması seni sevdiğini anladığı için değil. Yani yoklar. Eğer sen ona cevap verdiğin takdirde bir süre yine kaybolur. Senin sürünmen onun hoşuna gider. Onu beslersin. Sen orada ağlarsın, yıkılırsın. O battaniyenin içerisine girersin. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Yemek yemezsin. Kilo kaybın olur. En büyük de zaten kilo kaybı oluyor. Tanınmacak hale gelirsin. Ama o gezer, dolaşır, yer, içer, kahkahalar. Bir de senin arkandan şey... Bana aşık ya. Benim aşkım ölür. Bir de arkandan senin yaptıklarını sen kendi yapmış gibi ya beni kullandı ya ona ben onunla ne yapayım Allah aşkına yani. Siz onu şey mi zannettiniz? Der. O zaman 8. soruya geçiyorum. Narsist bir insan partnerini manipüle ettiğini farkında olarak, yani bilerek mi yapar yoksa bilinçsizce mi? Kesinlikle bilerek yapar. Zaten bundan besleniyor. Şimdi demin ne dedik? Soruların içerisinde zaten vardı. Şimdi narsist birey kimi kurban olarak seçer? Değerli kişiyi, alfa enerjisindeki kişiyi seçer. Hayat enerjisi dolu, işinde gücünde mutlu olan, başarılı, kariyerli kadın ve erkekleri seçer. Bir tesadüf mü? Tabii ki hayır değil. Şeyleri seçerler. Örnek veriyorum. Miras olanları, işi gücü yerinde olanları, ailesinin durumu yerinde olanları vesaire. Sizce bunlar da mı benzeri? Ve sonrasında zaten değersizleştirmesini yani manipüle etmesinin sebebi sizlerin değersiz olduğu için değil ya da yanlış yaptığınız için değil. Ya ben ne yaptım diyorsunuz ya, siz bir şeyler yapmadınız canlarım. Çünkü böyle yaparak kendini bağımlı hale getirecek ve sen ona hayır diyemeyeceksin. Çünkü narsistin en büyük korkusu birisinin ona hayır demesi, sınır çizmesidir. Yani bunları kasten bilerek yapıyorlar. O zaman 9. soruya geçiyorum. Bir narsistle ilişki yaşayan bir insan ilişki bittikten sonra neden toparlanmakta bu kadar zorlanır? Aslında bu sadece narsistin kurbanı için değil de bu bütün ilişkilerde öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Annenden babandan sevgi görmemişsindir. Bir o eksiklik vardır. Onun sonrasında bir partner gelir. O lavbambik ilgi bombardını çok güzel yapar. Bir babadan sevgi görmedin. Bir partner geldi. Ondan sonrasında zaten
Karma şöyle gider. Babadan sevgi alamamışsan zaten ondan alamadığın gibi diğer insan da öyle çıkar. Karma budur zaten ve onu oldurmaya çalışırsın. Olmaz, değersizleşirsin. Aslında kendini değersiz hissedersin. Senin değersizliğinle alakalı bir şey değil bu. Karmayı bilmediğin için zaten başına, yani kendini değiştirmekten, dönüştürmekten korktuğun için başına gelen bir vesile. Nasıl adlandırıyorsak. O zaman son soru. Son soru çok bonus ve çok harika bir soru. Narsist bir partner değiştirilebilir mi? Yoksa böyle bir ilişkide yapılabilecek en doğru şey uzaklaşmak mı? Şöyle söyleyeyim, yani şimdi karmayı çözdüysen babanda çözemediğin olayı, şimdi babanı değiştiremedin, daha sonrasında baban gibi bir kişiyi değiştirmeye çalıştın, hırsa kapıldın, okey, şimdi olayı çözemediğin takdirde değiştiremezsin. Yani kendini değiştirdiğin zaman, dönüştürdüğün takdirde karşı taraf sana zaten narsistlik yapamaz. Narsistlik yapamadığı takdirde de aslında karmanı bir tık kırarsın. Yani hayatına hayır kelimesini söyleyerek, sınırlarını çizerek, artık vermekten utanarak, almaktan utanmayarak, yani alma verme dengesini dengeleyerek, kendini değersizleştirmeyerek, çok açıklama yapmayarak, yani bir narsistin değiştiremezsin. Yani bunları yaptığın takdirde, sınırlarını çizdiğin, hayır kelimesini söyleyebildiğin, yani kendine şefkatli davrandığın takdirde aslında narsist sana narsistlik yapamaz. Değiştirebilir misin? Narsistlik eğilimini sana gösteremez. Gösteremedi, yani şöyle söyleyeyim. Güç kuramadığı kişiye de saygı duyar. Hiçbir şey yapmadan narsiste mutlu olabilirsin yani. Hani diyorlar ya, narsisten kaçın. Şey gibi düşün. Bir savaştasın. Düşmanını iyi tanırsan ya da düşmanın nerelerden işgal edebileceğini ya da nerelerden pusu kurabileceğini bilirsen, sence savaşı kaybetme olasılığın kaçtır? Çok düşük. Tanıman lazım karşı tarafı. Mesela bana birisi şey dedi. Sen beni sevmiyorsun zaten. Yıllar geçmiş. İşte 5. yıl falan filan diye çıktı. Sen beni sevmedin zaten. Sen beni hep kullandın. Böyle de yaparlar bu arada agitasyonda. Şimdi buna ne yaparsın? Yine beni manipüle ediyor dersin. O zaman 5 sene boyunca niye ilişkin içerisinde kaldın? Bunun gibi şey. Narsisti değiştiremezsin. Şimdi bana şey soruyorlar hep. Umut, ama bir oyun değil mi bu? Yani bu gerçek değil. Şimdi bu, sen diyorsun ki bu değişmez. Ben de onu böyle oyunlar yapacağım falan. Bu çok sahte. Ben böyle bir karaktere sahip bir kadın ya da bir adam değilim. Ben de diyorum ki bir benim dediklerimi yap, bir hayata geçir. Ondan sonra bakarız. Sonrasında diğer danışmanla şöyle bir şey oluyor. Umut, bir şey söyleyeceğim. Çok keyifliymiş, biliyor musun? Ne keyifliymiş diyorum. Ya Umut, kendimi kadın gibi hissediyorum artık yani. Evet, başka? Hani korkuyordum dedim ya. Değişmek o kadar böyle korkunç ya da o kadar zor bir şey değilmiş ya. Değişmekten kastım zaten kendine şefkatli davranmak. Kendini sevmeyi bana anlat diyorum. Şimdi artık anlatabiliyorlar. Umut, anladım. Kendine şefkatli davranmak. Sınırlarını çizebilmek. Hayır kelimesini söyleyebilmek. Öncesinde ben hayır dersem onlar kırılır. Onlar incinir diye hep kendimi kırdım, incittim. Bunları yapmanız lazım. Evet, narsist değişmez ama narsisti tanırsanız, evet, size zarar veremez. Hatta bundan keyif almaya başlayabilirsiniz. Ama üzgünüm ki değiştiremezsiniz. Çok çabaladın, değiştirebildin mi narsistini? Ama sen değişirsen benim ne demek istediğim şeye anlayacaksın canım. Anlayacaksın canlarım. Sizler diyeceğim, artık bu videodan sonrasında narsisti tanıyorsunuz. Çok böyle şey yapmak istemedim. Çünkü sizin yaşadıklarınızı o kadar iyi anlıyorum ki ben. Ama basit düşünün. Bu çok zor demeyin. Basit düşünürseniz olayı çözeceksiniz. Bu videodan sonrası narsistlerle bence şey yapmaya, yani bu üzülmeye gerek duymayacaksınız diyorum. Evet, ne yapıyorsunuz? İlişki koçluğu, yaşam koçluğu, çift terapisi için Instagram'dan yazabilirsiniz. Bu arada hype'liyorsunuz, beğeniyorsunuz, çok güzel güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız sizleri kocaman öpüyorum.